Bir zamanlar insanların birbirinin yarasına merhem olmak yerine çoğu zaman o yarayı daha da derinleştirdiği, sözlerin bazen bir bıçak kadar keskin, bakışların ise bir yük kadar ağır olduğu küçük bir köyde, genç yaşında gelin geldiği evde hem umutla hem de sabırla tutunmaya çalışan bir kadın yaşardı ki, onun adı Ayşe'ydi ve Ayşe'nin hikayesi yalnızca bir gelinin değil, aynı zamanda sabrın sessiz ama sarsılmaz gücünün hikayesiydi. Ayşe, evlendiği ilk günlerde içi sevgi dolu, kalbi temiz, kimseye kötü düşünmeyen bir gelin olarak bu eve adım attığında yeni kurduğu yuvanın her köşesini sahiplenmiş. Sabahın ilk ışıklarıyla kalkıp evin işlerini eksiksiz yapmayı kendine görev bilmiş. Kaynanasına saygıda kusur etmemek için kendi yorgunluğunu bile yok saymış ve eşine huzurlu bir yuva sunabilmek için elinden gelen her şeyi yapmıştı. Çünkü onun gözünde evlilik yalnızca bir birliktelik değil, aynı zamanda bir emek ve bir sadakat meselesiydi. Ancak zaman geçtikçe ve evliliklerinin üzerinden aylar, ardından yıllar akıp gittikçe evin içinde eksik olduğu düşünülen bir şey, yani çocuk sesi yavaş yavaş herkesin diline dolanmış ve bu eksiklik en çok da kaynananın gözünde büyüyerek Ayşe'nin üzerine çöken ağır bir gölgeye dönüşmüştü. Kaynana başlarda bu durumu üstü kapalı sözlerle dile getirirken zaman ilerledikçe sabrını kaybetmiş. İçindeki öfkeyi ve hayal kırıklığını açıkça Ayşe'ye yöneltmeye başlamıştı. Öyle ki bazen sofrada, bazen komşuların yanında, bazen de yalnız kaldıkları anlarda. Bir kadın evlat doğuramayacaksa bu evde yediği lokmayı bile hak etmez diyerek Ayşe'nin kalbini kırmakla kalmıyor, onun insanlık onurunu bile zedeleyecek sözler sarf ediyordu. Ayşe ise bu sözleri duydukça içine kapanıyor. Cevap vermek yerine susmayı seçiyor. Çünkü karşılık vermenin durumu daha da kötüleştireceğini biliyor ve büyüdüğü evde kendisine öğretilen sabrı elden bırakmamaya çalışıyordu. Fakat insanın iç dünyasında yaşadığı acı dışarıdan görünen sessizlikten çok daha büyüktür ve Ayşe de her gece kimseye belli etmeden gözyaşlarını yastığına akıtarak bu yükü taşımaya çalışıyordu. Zamanla kaynananın zulmü sadece sözlerle sınırlı kalmamış, davranışlara da yansımıştı. Evde yapılan yemekler, kurulan sofralar bile Ayşe için bir sınav haline gelmişti. Çünkü kaynana özellikle akşam yemeklerinde bilinçli bir şekilde ayrım yaparak hazırlanan en güzel yemekleri diğer gelinine ya da oğluna verirken Ayşe'nin önüne ya en azını koyuyor ya da bazen hiç koymadan senin ne ihtiyacın var zaten boşuna yiyorsun diyerek onu aç bırakacak kadar ileri gidiyordu. Bu durum sadece fiziksel bir açlık değil, aynı zamanda derin bir aşağılanma hissi yaratıyor. Ayşe'nin kalbinde kapanması zor yaralar açıyordu. Çünkü insan bazen bir lokma ekmekten çok o lokmanın nasıl verildiğini önemser ve Ayşe'ye verilen her eksik lokma aslında onun değerinin eksik görüldüğünün bir işaretiydi. Evin diğer gelini ise bu duruma çoğu zaman sessiz kalıyor. Bazen mahcup bir şekilde gözlerini kaçırıyor. Ama çoğunlukla kaynananın tarafında durmayı seçiyordu. Çünkü o da bu düzenin içinde kendine bir yer edinmişti ve bu düzenin bozulmasını istemiyordu. Ayşe'nin eşi ise başlarda olan biteni fark etmeyen ya da fark etmek istemeyen bir haldeydi. Gün boyu çalışıp eve geldiğinde annesinin söylediklerini sorgulamadan kabul ediyor. Ayşe'nin sessizliğini ise bir kabulleniş olarak yorumluyordu. Oysa bu sessizlik aslında derin bir kırgınlığın ve yalnızlığın en açık göstergesiydi. Günler böyle geçerken Ayşe'nin içindeki sabır yavaş yavaş ağırlaşan bir yük haline gelmiş. Ama yine de o bu yükü taşımaya devam etmişti. Çünkü umudunu tamamen kaybetmek istemiyor. Bir gün her şeyin düzeleceğine inanmak istiyordu. Ve bir gün yine sofranın kurulduğu, herkesin yerini aldığı bir akşamda kaynana en güzel yemekleri diğer gelinin önüne koyup Ayşe'nin önünü boş bıraktığında Ayşe ilk defa başını kaldırdı, gözleri dolu dolu ama sesi sakin bir şekilde "Ben bu evde sadece eksik görülen biri miyim yoksa insan olarak bir değerim var mı?"
diye sorduğunda o an evin içinde ağır bir sessizlik oluştu. Bu soru aslında yılların birikmiş acısının tek bir cümleye sığmış haliydi. Ayşe'nin o akşam sofrada sorduğu, "Ben bu evde sadece eksik görülen biri miyim, yoksa insan olarak bir değerim var mı?" sorusu, her ne kadar sakin bir ses tonuyla dile getirilmiş olsa da, aslında yılların biriktirdiği kırgınlıkların, sessiz çığlıkların ve görünmeyen yaraların tek bir cümlede dışa vurumuydu ve o an evin içinde oluşan sessizlik, kimsenin bu soruya kolayca cevap veremeyeceğini açıkça gösteriyordu. Fakat kaynana, bu sessizliği bir düşünme fırsatı olarak değil, aksine kendi otoritesine meydan okunmuş bir durum olarak algılamış. Yüzü sertleşmiş, bakışları daha da keskinleşmiş ve dudaklarını büzerek alay dolu bir sesle, "Değer mi arıyorsun kendine? Önce o değeri hak edecek bir şey yap da görelim." diyerek Ayşe'nin zaten yaralı olan kalbine bir darbe daha indirmişti. Üstelik bu sözler yalnızca bir aşağılamadan ibaret değil, aynı zamanda onun varlığını tamamen yok sayan bir zihniyetin açık bir göstergesiydi. O günden sonra kaynananın tavırları daha da ağırlaşmış. Sanki Ayşe'nin o tek cümlesi içindeki tüm öfkeyi serbest bırakmış gibi. Yaptığı her şeyi daha da sert, daha da kırıcı hale getirmişti. Artık sadece yemek vermemekle kalmıyor. Ayşe'nin yaptığı işleri beğenmemek için bahaneler uyduruyor. Sabah erkenden kaldırıp gece geç saatlere kadar çalıştırıyor. En küçük hatasında bile onu herkesin içinde azarlıyor ve "Senin bu evdeki yerin hizmet etmekten ibaret" diyerek onu adeta bir insan değil de bir yük gibi görüyordu. Bir gün köyde bir misafirlik olacağı zaman kaynana özellikle Ayşe'yi tüm ağır işlerin altına sokmuş. Diğer gelinine ise en güzel kıyafetlerini giydirip yanında gezdirmişti. Ayşe ise mutfakta, kimsenin görmediği bir köşede elindeki işleri yetiştirmeye çalışırken hem yorgunluktan hem de kırgınlıktan nefes almakta zorlanıyor. Ama yine de tek bir şikayet etmeden işine devam ediyordu. Çünkü o ana kadar öğrendiği şey ne olursa olsun sabretmekti. Fakat insanın sabrı sonsuz değildir. Bazen en sessiz insanlar bile en beklenmedik anda içlerindeki gücü keşfederler ve Ayşe için de o an fark edilmeden yavaş yavaş yaklaşmaktaydı. Kaynana bir gün yine sofrada herkesin önünde Ayşe'ye dönerek, "Senin yüzünden bu evin bereketi kaçtı. Sen ne işe yararsın ki?" dediğinde Ayşe bu sefer başını öne eğmedi, gözlerini kaçırmadı. Aksine ilk defa dimdik durarak kaynanasının gözlerinin içine baktı ve o an onun içindeki kırılgan gelinin yerini acılarla yoğrulmuş ama artık kendini bilen bir kadın almıştı. Uzun bir sessizlikten sonra sesi sakin ama kararlı bir şekilde konuşmaya başladı. "Ben bu evde yıllardır sustum. Saygımdan sustum. Büyüklüğünüze hürmetimden sustum. Ama sustukça değersizleştiğimi fark ettim. Ve artık şunu çok iyi biliyorum ki insanın değeri başkalarının ona verdiğiyle değil, kendisinin kendine verdiğiyle ölçülür." Bu sözler evin içinde bir yankı gibi dolaşmış. Herkesin yüzünde şaşkınlıkla karışık bir düşünce bırakmıştı. Çünkü Ayşe'yi ilk defa bu kadar net, bu kadar güçlü konuşurken görüyorlardı. Kaynana bir an ne diyeceğini bilememiş. Alışık olduğu o sessiz, boyun eğen gelin gitmiş, yerine kendini ifade eden bir kadın gelmişti ve bu durum onu daha da öfkelendirmişti. Fakat bu öfke artık eskisi kadar etkili değildi. Çünkü Ayşe'nin içindeki korku yerini kararlılığa bırakmıştı. Ayşe sözlerine devam etti. "Ben bu evde elimden gelen her şeyi yaptım. Saygımı eksik etmedim. Kimseye kötü bir söz söylemedim. Ama gördüm ki ne yaparsam yapayım sizin gözünüzde eksik kalacağım. O yüzden artık kendimi size kabul ettirmeye çalışmayacağım." Bu cümle bir vazgeçiş değil, aksine bir uyanıştı. Ve o an Ayşe yıllardır içinde biriktirdiği yükü bırakmış gibi hafiflemişti. Ertesi sabah herkes uyanmadan önce Ayşe kalktı. Ama bu sefer her zamanki gibi koşuşturarak değil, sakin ve kararlı bir şekilde eşyalarını topladı. Çünkü artık anlamıştı ki bazen kalmak sabır değil,
kendine yapılan bir haksızlığa ortak olmaktır. Kapıdan çıkarken ne bağırdı, ne ağladı, ne de arkasına dönüp baktı. Çünkü bazı vedalar sessiz olur ama etkisi çok derin olur. Köyde kısa sürede her şey duyuldu. İnsanlar olanları konuşmaya başladı ve zaman geçtikçe gerçekler de yavaş yavaş ortaya çıktı. Ayşe'nin ne kadar sabırlı, ne kadar iyi niyetli olduğu anlaşılmış. Kaynananın yaptığı haksızlıklar ise herkesin diline düşmüştü. Ve en sonunda yalnız kalan kaynana yaptıklarının sonuçlarıyla yüzleşmek zorunda kaldı. Ayşe ise kendi hayatını kurdu, kendi ayakları üzerinde durmayı öğrendi ve en önemlisi artık kimsenin ona ne kadar değerli olduğunu söylemesine ihtiyaç duymadan kendi değerini bilen bir kadın olarak yaşamaya devam etti. Ayşe'nin o evden sessizce ayrıldığı gün aslında sadece bir gelin o kapıdan çıkıp gitmemişti. Aynı zamanda o evin içindeki huzurun son kırıntıları da onunla birlikte çekip gitmişti. Fakat bunu o an fark etmeyen kaynana, alıştığı düzenin devam edeceğini sanarak hayatına kaldığı yerden devam etmeye çalışmış. Ama kaderin bazen insanı en beklemediği yerden sınadığını henüz anlamamıştı. Günler haftaları, haftalar ayları kovalamış. Ayşe'nin yokluğunda evin düzeni yavaş yavaş bozulmaya başlamıştı. Çünkü Ayşe'nin yıllarca sessizce yaptığı işler kimse fark etmese de o evin temelini ayakta tutan görünmez bir düzen oluşturuyordu. Ve onun yokluğunda bu düzen birer birer çözülmeye başlamıştı. Diğer gelin aynı özveriyi göstermemiş. Mehmet ise evin içindeki bu dağınıklığı giderek daha fazla fark eder hale gelmişti. Fakat asıl kırılma noktası bir sabah kaynananın aniden fenalaşmasıyla başladı. O güne kadar dimdik duran, her şeye hükmettiğini düşünen o kadın bir anda yere yığılmış, nefes almakta zorlanmış ve apar topar hastaneye kaldırılmıştı. Ve yapılan tetkikler sonucunda doktorların söylediği şey o evdeki herkesin yüzünü bembeyaz edecek kadar ağırdı. Ciddi ve ilerlemiş bir hastalık. Doktorun uzun uzun anlattığı tedavi süreci, ilaçlar, bakım gereksinimleri ve en önemlisi moral ve huzur vurgusu aslında kaynananın bugüne kadar hayatında en az önem verdiği şeylerin başında geliyordu ve ironik olan da buydu. Çünkü yıllarca bir başkasına huzur vermeyen birinin şimdi en çok ihtiyaç duyduğu şey huzurun ta kendisiydi. Kaynana, hastalığın ilerleyen günlerinde yatağa bağımlı hale geldikçe, geçmişte söylediği sözler, yaptığı haksızlıklar, özellikle de Ayşe'ye yaşattıkları zihninde birer birer canlanmaya başlamıştı. Geceleri uyuyamıyor, gözlerini kapattığında Ayşe'nin sessizce sofrada oturduğu, önüne yemek konulmadığı anlar gözünün önüne geliyor. Onun o kırgın ama saygılı bakışları kalbine bir yük gibi çöküyordu. Ve ilk defa, belki de hayatında ilk kez vicdanıyla baş başa kalıyordu. Bir gece gözlerinden süzülen yaşları durduramadan, titreyen bir sesle oğluna dönüp "Ben çok yanlış yaptım." dediğinde bu cümle onun için bir itiraftan çok daha fazlasıydı. Bu yıllarca görmezden geldiği gerçeğin artık inkar edilemez hale gelmesiydi. Mehmet ise o an hem annesinin durumuna üzülüyor hem de geçmişte olanları düşündükçe içten içe bir pişmanlık yaşıyordu. Çünkü o da Ayşe'nin yanında olması gerekirken çoğu zaman susmayı tercih etmiş. Belki de en büyük hatayı o yapmıştı. Kaynana günlerce aynı şeyi tekrar etti. Ayşe'yi bulun, onu bana getirin. Ondan helallik istemeden gözümü kapatamam. Bu sözler evin içinde ağır bir yankı oluşturmuş. Çünkü herkes biliyordu ki Ayşe o evden sadece fiziksel olarak değil, kalben de koparak gitmişti. Mehmet sonunda Ayşe'yi bulmak için yola çıktı. Uzun arayışlardan sonra onu küçük ama huzurlu bir yerde, kendi emeğiyle kurduğu sade bir hayatın içinde bulduğunda, Ayşe'nin yüzünde ilk defa gerçek bir huzur olduğunu fark etti ve bu farkındalık onun içindeki pişmanlığı daha da derinleştirdi. Ayşe, Mehmet'i karşısında gördüğünde şaşırdı ama eskisi gibi kırılgan değildi. Artık ne hissettiğini bilen, kendine değer veren bir kadındı. Mehmet, başını öne eğerek uzun cümleler kuramadan sadece şunu söyleyebildi.
Annem çok hasta. Seni görmek istiyor. Senden helallik istemek istiyor. Ayşe bir süre sustu. Çünkü geçmiş kolay silinen bir şey değildi. Yaşadığı her an, her kırgınlık hala bir yerlerde duruyordu. Ama o aynı zamanda kalbinde kin taşımamayı seçmiş biriydi. Ve sonunda derin bir nefes alarak "Gidelim," dedi. Eve geri döndüğünde yıllar önce sessizce çıktığı o kapıdan bu sefer güçlü bir kadın olarak içeri girdi ve kaynana onu gördüğü anda gözyaşlarına boğuldu. Ellerini titreyerek uzattı ve konuşmakta zorlanarak "Ben sana çok zulmettim. Hakkını helal et," diyebildi. O an evin içinde zaman sanki durmuştu. Ayşe kaynanasına baktı. Artık karşısında onu ezen güçlü bir kadın değil, yaptığı hataların ağırlığı altında ezilen pişman bir insan vardı. Ve Ayşe yine sakin ama derin bir sesle konuştu. "Ben size hakkımı helal ettim. Çünkü affetmek beni hafifletir. Ama unutmak o zamanın işidir." Bu sözler ne bir zafer çığlığıydı ne de bir yenilgi. Bu olgunluğun ve içsel gücün en açık ifadesiydi. Kaynana bu helalliği aldıktan kısa bir süre sonra gözlerini kapattı. Ama ardında geç kalınmış bir pişmanlık ve ibretlik bir hikaye bırakarak.